Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alışılmışın dışında yapımı oldukça basit ama çok lezzetli kat kat ve çıtır çıtır bir patlıcanlı börek hazırlıyoruz. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle toplamda 4 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Ardından üzerine 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Bu aşamada açık olduğunu zeytinyağı şişesinin ağzının tamamı açık olduğunu unutmuşum. Tamamını boca etmiş olabilirim. Sizler dikkatli ilave etmeyi ihmal etmeyiniz. Şöyle hafiften karıştırmaya başladım ve azar azar su ilavesi yapıyorum. Ne çok fazla soğuk olmamalı ne de çok sıcak olmamalı. Normal oda sıcaklığında bekletilmiş suyu kullanıyoruz. Hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kaşığı çıkartalım. Elimizle toparlamaya devam edelim. Hamurumuz ne çok ele yapışan ne de çok sert bir hamur olmamalı. Şöyle biraz toparladıktan sonra daha sonra tezgahımızın üzerine birazcık un serpiştirelim. Ve tezgah üzerinde de en az 5-6 dakika boyunca güzelce yoğurmaya devam edelim. Videoda az gibi görünebilir. Ben hem hızlandırdığım hem de kısalttığım için bu şekilde ama en az 4-5 dakika boyunca güzelce hamuru yoğurdum. İstediğim kıvama getirdim. Ardından bir hamur kartı yardımıyla 4 eşit parçaya keserek elimle bezeler haline getiriyorum. Bu aşamalarda hamur olabildiğince yumuşak tutmaya dikkat edelim. Yani çok fazla un kullanarak hamuru daha da sertleştirmeyelim. Bezelerden birini tekrardan tezgaha alalım ve elimizle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla birazcık daha genişletelim. Açarken bizler için kolaylık olsun diye merdane kullanıyoruz. Yani kullanmasanız da sadece elinizle büyüterek de hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve diğer hamurları da aynı şekilde açtım. Bir kenara aldım. Ardından uygun bir tepsi alıyorum ve üzerine bir tane poşet yerleştirdim. Streç de yerleştirebilirsiniz. Ve hamurlardan bir tanesini üzerine alarak bu şekilde yağlıyorum. Sadece yumuşamış tereyağı kullanıyoruz. Mümkünse sade yağ yani ayransız yağ, değilse de normal oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı kullanabilirsiniz. Ve ikinci hamuru üzerine yerleştirdim ve bu şekilde bir hamurum hazır oldu. Diğer hamuru üzerine koymadan önce yapışmasını önlemek adına mutlaka arasına yine poşet yerleştirmeyi ihmal etmeyelim. Herhangi bir tabağa yerleştirirseniz de yine yani ayrı bir tabak kullanmak isterseniz yine de mutlaka altına bir poşet yerleştirmeyi unutmayın ki yapışmasın. Yine aralarını yağladım, üst üste koydum. Toplamda 4 adet hamurdan 2 adet farklı hamur elde ettim. Bu şekilde oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlendireceğim. Şimdi geçelim içerisine yerleştireceğimiz malzemeleri hazırlamaya. Bunun için ben toplamda 5 adet büyük boy patlıcan kullandım. Böyle alacalı şekilde soydum. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Hiç soymadan yapabilirsiniz. Tamamını soyabilirsiniz. Tamamen kendinize kalmış. Ben böyle hazırlamayı daha çok seviyorum. Genelde yemeklerde de bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle ince ince güzelce keselim. Daha sonra tost makinesini güzelce yağlayalım. Tost makineniz yoksa aynı işlemi fırında da yapabilirsiniz. Yani fırın tepsisini yağlayıp içerisine yerleştirip fırının 220 derecesinde güzelce kızartabilirsiniz. Eğer onunla da yapmak istemezseniz tavada çok az yağda çevirerek de kızartabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ızgara olduğunda tabii tadı ve lezzeti çok daha farklı ve güzel oluyor. Ben her tarafına bu şekilde güzelce zeytinyağı sürdüm. Hem yapışmaması için hem de kızarırken çok daha güzel olması için.
Bu arada bence patlıcanın en lezzetli hali bu. Normalde çok fazla patlıcan sevmeyen birisi olarak söylüyorum. O kadar çok seviyorum ki patlıcanı bu şekilde. Böreği bırakıp kendimi yiyesim geldi açıkçası. Tamamını hazırladıktan sonra hemen hamurlardan bir tanesini tezgahın üzerine aldım. Önceden tezgahınızı yağlamayı kesinlikle ihmal etmeyin ki hamuru açarken tezgaha yapışmasın. Ve açmaya başlayalım. 2 katlı açacağız. Zaten aralarını yağlamıştık biliyorsunuz. Hamurların birbirine yapışmaması için. Tek tek açtığımızda işimiz daha da uzamış oluyor. Ama 2 katlı olduğunda hem çok daha ince olacaktır hem de daha geniş hamur açabileceksiniz. Bu arada alanınız bu kadar geniş değilse, yani mesela masanız yok ise, sadece bir yer sofrasının üzerinde yapacaksanız bezelerinizi daha küçük tutarak da hazırlayabilirsiniz. Bu arada böreklik un kullanmadım. Yani gluteni fazla olan un kullanmadım. Normal sıradan günlük kullandığımız çok amaçlı unlardan kullanarak hazırladım. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra her iki tarafını ortaya getirerek ikiye katlayalım. Bu şekilde. Ve her zaman olduğu gibi kalın kısımlarını çıkartalım. Ben özellikle buna mayasız hamurlarda çok dikkat ediyorum. Mayasız olduğunda hamur birazcık sert kalabiliyor. Yani yeteri kadar açılmadığı zamanlarda. Ve hamurun kalın olan kısımlarını çekip çıkardıktan sonra üzerine ızgara yapmış olduğumuz patlıcanları dizelim. Bu arada eğer gerçek bir kızartma severseniz çok iyi bilirsiniz ki gerçek kızartmanın tadı aslında lavaştadır. Yani bir lavaşın veya ekmeğin arasına koyup yediğinizde çok daha lezzetli olur, çok daha güzel olur. Tam da keyfi, lezzeti oradadır aslında. O yüzden eğer o şekilde seviyorsanız sizler de özellikle bu tarifi mutlaka deneyin derim. Aynı lezzeti birebir alacaksınız. Son olarak üzerlerine birazcık da kaşar peyniri gezdirdim. Normal peynir de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İç malzemede hiçbir şekilde tuz veya farklı bir baharat kullanmadım. Kullanmazsanız bana göre çok daha iyi olur. Yani her şeyi çok fazla katıp karıştırıp orijinal lezzetini bazen yakalayamayabiliyoruz. Ben bu şekilde daha çok sevdim. Eğer sizlerin yakıştırdığınız, sevdiğiniz farklı baharatlar varsa isteğe bağlı tabii ki de kullanabilirsiniz. Ve hamuru böyle yavaşça rulo haline getirelim. Çok fazla sıkmayalım. Hazır ettikten sonra aralıklı olacak şekilde bıçak yardımıyla keserek fırın tepsisine yerleştirelim. Eğer tarifi denerseniz, denedikten sonra deneyecek olan herkese de fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Ve de herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Destekleriniz, beğenileriniz de, yorumlarınız da benim için çok önemli. Şimdiden hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Son olarak üzerlerine fırça yardımıyla birazcık tereyağı sürdüm ve susam serpiştirdim. Ve hazır olan böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından fırına pişme süresi mutlaka değişeceğinden kontrollü pişirmenizi tavsiye ediyorum. Üzeri ve altı nar gibi kızardıktan sonra artık hazır olmuştur. 5-10 dakika ilk sıcaklığı geçinceye kadar dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Hemen şöyle bir de doku testi yapalım. Ve bir sonraki video tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.